Burası hani geceleri kopan, inanılmaz bir hayatın başladığı Bangla Walking Street dedikleri Phuket'in kalbi, belki de Patong'un kalbi, belki de Phuket'in en hareketli eğlence yaşamının olduğu Bangla Walking Street. Şimdi bu saatte böyle olduğuna bakmayın. Akşam çok farklı. Bakın. Ve işte böyle bir yer oluyor. Eğlenceyi bilenlere anlatmaya gerek yok ama bilmeyenler için muhteşem şeylerin döndüğünü söyleyebilirim. Tabii eğlence anlayışınız nasıl onu bilmiyorum. Şu anda buranın böyle olduğuna bakmayın. Henüz trafiğe açık, yeni kapandı, açıktı. Gündüzleri trafiğe açık oluyor. Daha sonrasında akşam saatlerinde trafiğe kapanıyor ve Bangla Walking Street bir eğlence merkezine dönüşüyor. Az önce de dediğim gibi Phuket'in, belki de Tayland'ın en önemli eğlence sokaklarından bir tanesi. Biraz sonra burası iyice hareketlenmeye başlayacak ki bu saatte bile canlı müzik başlıyor. Her yer eğlenceye doymak bilmeden gerçek anlamda feci hareketli geceler yaşanıyor. Tabii ki buradaki eğlencenin sınırı olmadığını söyleyebilirim size. Herhangi bir sınır olmadığını söyleyebilirim eğlence konusunda. Zaten gelen Avrupalı turistler özellikle bu sınırları aşmak için burada çok fazla kendilerini kaptırıyorlar. Dün akşam buradaydım ve toplamda bir tanesini saymazsak o biraz yürüyordu. 3 tane ambulans geldi. 3 tane ambulans tamamen bayılan insanları yine götürdü buradan. Bangla Walking Street'te inanılmaz Patong gecelerinde nefis bir hayat dönüyor. Tabii herkes kaldırabilir mi onu bilmiyorum ama 3 aşağı 5 yukarı size göstermeye çalışacağım. Saat şu anda 17:45, yani yaklaşık 15 dakika içerisinde Bangla Caddesi'nde trafik duracak. Yol yürüyenlere açılacak ve trafik kapanacak. Şu anda içinden geçtiğimiz yer biraz sonra acayip eğlenceli barlar sokağı haline gelecek. Bu ara ara sokaklar var Bangla'nın hemen yanlarına açılan. Daha çok burada gogo kulüpler, revue kulüpleri, işte bir takım diğer kulüpler bulunuyor. Onun yanında da ortada çok sayıda bar var. Görüyorsunuz hepsi hazırlık yapıyor. Biraz sonra bu barlar açılacak. Fiyatlar ne derseniz aslına bakarsanız barların fiyatları çok pahalı değil ama bu barlarda bazı oyunlara gelebiliyorsunuz. Yoksa 79 ile 99 baht arası işte bira vesaire içebiliyorsunuz. Kokteyller 100 baht civarı. Ama birçok burada Tayland'da kız çalışıyor ve birçoğu da barlarla birlikte çalışıyor. Burada barları mafya değil de çalışan kızları daha ağırlıklı söz sahibi geçinenler olarak görebilirsiniz. Kızlar çok değerli çünkü. Onların dedikleri oluyor barlardan çok. Şimdi bu sokakları biraz sonra size göstereceğim. Akşam olduğunda ne hale gelecek? Bakın bomboş şu anda. Bankta hala arabalar geçiyor. Bunlar son arabalar artık. Arabalardan sonra da kapanacak. Buradaki hareket başlayacak. Fiyatlardan bahsediyordum. Fiyatlar şöyle. Öncelikle bu barların hepsinde neredeyse aynı sistem var. Birçok kız çalışıyor. Gelen Avrupalılarla birlikte birçok kız çalışıyor. Biraz sonra barların önünde göreceğiniz bütün Taylandlı kızlar neredeyse bu barlarla birlikte çalışıyorlar.
ve bir takım siz orada içmeye geldiğinizde tek erkek olabilirsiniz, birkaç erkekten oluşan bir grup olabilirsiniz, eşinizle gelmiş olabilirsiniz, çift olabilirsiniz, çok fark etmiyor. Saçma sapan bar oyunları var bunların. Belirli tablo oyunları vesaire, çivi çakmaca vesaire. Böyle garip garip saçma, gerçekten saçma oyunlar var. Bu oyunları yaptırıp size bir şeyler ısmarlatmaya ve sizinle muhabbet kurmaya çalışıyorlar. Karşılığında da işte sen kaybettin, ben kaybettim derken aslında baktığınızda işte bir bira ısmarlar mısın diyor o zaman diyor. Kaybeden bir bira ısmarlasın diyor. Genelde ya kaybediyorsun ya da kaybediyorsun. Kazanma şansın yok. Ona göre kurulmuş bir düzen var. Ya da sana bir kazandırıyor, 2-3 kaybettiriyor. O oyunları ama birlikte oynuyorlar. Sadece muhabbet olsun diye. Sen de orada yalnız veya eğlenmek için geldiysen herkes aynı yolu deniyor. Ve sonrasında ona da bir bira ısmarlıyorsunuz ama siz 100 bahta içtiğiniz birayı, örnek veriyorum, o 500 baht olarak fatura ediliyor ve aslında bildiğiniz bizdeki konsumasyon sistemi gibi bir şey. Bazen içiyor, bazen içmiyor, artık ne yapılıyorsa bilmiyorum. Ama bütün para kazanma şekli bu şekilde. Sonra tabii ki barlardan kızları çıkartmakla ilgili bazı kurallar da var. Onlarda da bar cezası denilen bir cezayı ödüyorsunuz ve ondan sonrasında onunla birlikte oradan çıkabiliyorsunuz. Bu ceza ne? Orada çalışan o kızın o gece oraya ortalama kazandıracağı parayı belirli bir miktar belirleniyor ve onu ödüyorsunuz. Ve ondan sonra dışarıya çıktığınızda da onunla birlikte istediğiniz yere gidebiliyorsunuz. Bütün sistem bunun üzerine kurulu. Saçma sapan bir dünya aslına bakarsanız. Bir de yolun üzerinde serbest çalışanlar var. Şimdi çalışanlar diyorum ama Tayland'ı, Phuket'i bilenler bilir. Buradaki çalışanlar derken sadece kadınlardan bahsetmiyorum. Burada birçok ladyboy ismi verilen LGBTİ bireyleri de var. Artık öyle diyoruz çünkü. Yeni literatürde artık böyle diyoruz. Ve LGBTİ bireyleri de yine çok fazla bulunuyor ama Patong'da Pattaya'ya nispeten çok az sayıda var bundan. Burada genelde gelen Orta Doğulu ve yani Orta Doğulu bizi de içine katarak söylüyorum, Arap turistler bu kızların hepsine aşık oluyorlar. Böyle bir olay var. Acayip şekilde bununla ilgili burada kavgalar, davalar vesaire vesaire birçok şey çıkıyor. Burada tanıştıkları kızları alıp götürmek istiyorlar vesaire. Gerçekten çünkü bir sevgili gibi takılıyorlar. El ele dolaşıyorlar falan. Hiç böyle bir para muhabbeti yokmuş gibi takılıyorlar. Bu yüzden de bizim özellikle Orta Doğu ve özellikle Arap turistler burada bayağı bir sıkıntı yaşıyorlar. Çok işin bilincinde olmayanlardan bahsediyorum tabii. Gece onun dışında çok eğlenceli. Bütün bunlardan bahsettim ama bunların hiçbirini yapmak zorunda da değilsiniz. Yani siz o barda gidip oturabilirsiniz de tek başınıza bir erkek olarak da eşinizle de yine aynı fiyatları ödersiniz. Farklı fiyatlar gelmez size. Kazıklanma durumu olmaz yani. Yine içkinizi içer, eğlencenizi yapar, müziğinizi dinler, çıkarsınız. Bir de bu yolun üzerinde olan, ana caddenin üzerinde yani bankla yürüyüş yolunun üzerinde olan çok kaliteli müzik yapan rock barlar var. Birçoğu 20 senelik, 15 senelik, 10 senelik barlar ama şöyle bir şey var. Bazıları kapanıp isim değiştirip ya aynı sahiple yeniden açılıyor ya da ev değiştiriyor. Mesela benim favorim, birkaç tane önereceğim. Akşam geçerken yine size burada gösteririm. Ama New York çok iyi bir müzik yapan gruplara sahip. Harika. En azından ben seviyorum bu müzikleri. 2 tane büyük kulüp var. Daha var aslında da bu 2 büyük kulübü benim görme fırsatım oldu. Biri Illusion, bir diğeri yine Tiger Night Club. Tiger Night Club 3 katlı bir bina. Hemen burada zaten kaplanlardan görüyorsunuz. Değişik bir yer. Enteresan bir yapı. Birkaç tane burada restoranları, otelleri, hatta bir boks arenaları olduğunu biliyorum. Daha önce bu bir alttaydı sanıyorum. Bir yangında yandı burası Tiger. Ve daha sonrasında buraya taşındı. Daha büyük bir yer yaptı. Ve şu anda buranın en popüler yerlerinden bir tanesi Bangla'nın. Geceleri hep dolu. Şimdi aslına bakarsanız bu yanlamasına giden sokaklar, yolun üzerinde bulunanların dışında yanlamasına giden yerlerin o barlar gözüküyor ama onlar aslında birer sokak ve sağlı sollu bir dolu dükkan var. Onların arasına girdiğinizde biraz sadece dolaşmak zor çünkü herkes sizi kolunuzdan çekip bir yere almaya çalışıyor. Bir diğer güzel mekanlardan bir tanesi de
Yine şuraya geldik. Red Hat isimli mekan. Hem yeri çok güzel, tam yolun köşesinde bulunuyor. Hem de yerin güzelliğinin dışında yine güzel müzik yapıyor. İyi bir grup çıkıyor. Bir de bu caddede olmayan güzel müzik yapan yerler var. Bunlarla ilgili özellikle Hard Rock Cafe ve bir de Hippies var mıydı? Ben onun ismine yine bakarım, aşağıya yazarım. Ama çok kaliteli, sakin, huzurlu, keyifli müzik yapıyor ve diğer hiçbir konuyla ilgilenmiyorsunuz. Gayet güzel eğlencenizi yaptığınız, yine bu sokak dışında olan yerler. Bunları da tavsiye ediyorum. Banka'da kalabalık, her gün kalabalık. Burası her gün açık. Öyle hafta sonu kalabalıkmış, hafta içi çarşamba günleriymiş falan filan gibi bir şey yok. Burası bir tatil yeri ve burası dünyaca ünlü bir nokta. Şu yaklaşık olarak yürüdüğümüz 400-500 metrelik yer bütün Tayland'ın en hareketli yerlerinin arasında ilk 5'te, ilk 10'da yer alıyor. Şimdi Bangkok'un hava karardıktan sonraki haline de bakacağız. Tek tek kulüplere de bakarız. Böyle küçük bilgileri verdim. Sonrasında dolaşalım. Çünkü buranın hakkında çok da daha fazla anlatacak bir şey yok aslına bakarsanız. Akşamları bu arada ne oluyor? Bangkok Caddesi dediğim gibi 6'dan gece yarısı sabaha kadar trafiğe kapalı. Ve burada ne oluyor? İşte bütün eğlence ve insanlar yolda rahatça gezebiliyorlar. Saat 1.30'dan sonra, gece 1.30'dan sonra da buraya yiyecek içecek arabaları giriyor. Şu anda da var o yiyecek içecek arabaları. Ancak şimdi trafiğe kapandıktan sonra birazdan onların birçoğu burayı terk edecek ve saat 1.30'da geri gelecekler. Burası bir yiyecek pazarına dönüyor. Gece marketi gibi oluyor ve yine bu barlarda acıkanlar, barlardan çıkanlar, eve gidenler bu tezgahların önünü feci şekilde dolduruyorlar. Ama siz o sırada acıktınız. Ne yapmanız gerekiyor? Onun için de yine bir gece pazarı var burada. Yiyecek food court'u var. Ve Bangkok Caddesi'nin buradaki bu yemek bölümü, street food bölümü yine çok daha fazla deniz ürünlerinin olduğu, biraz da bir tık diğer özellikle gece pazarlarına göre pahalı bir nokta. Ve ben çok da mantıklı görmediğim bir yer. Daha diğer yerler çok daha iyi bence. Özellikle amaç yemek yemekse diğer yerlerde yiyip burada eğlenmeye gelmek çok daha mantıklı. Burada hem daha fazla ödüyorsunuz hem de biraz böyle çok hijyenik gelmiyor bana. Bir de insanlar burada çok çiğ. Neyi ne fiyattan söyledikleri belli değil. Yani burası biraz daha turistik ve burada öpülme şansınız yine çok daha fazla.
başka bir şey anlatamıyorum. Tabii ki Sweet Child O' Mine çalıyor burada da, Guns N' Roses. Etraf her zamanki gibi, bildiğiniz gibi pazartesi bugün günlerden, ama hafta sonundan da çok bir farkı yok. Pazartesi de olsa her bar erken saatte bu hale geliyor. Okay. Sadece yapılabilecek olan her şeyi burada. Bunlarla da fotoğraf çektirmek için para istiyorlar. Buranın güzel kulüplerinden bir tanesi Bar Funk. İyi bir mekan, güzel bir mekan. DJ performanslarının yapıldığı enteresan bir mekan. Kaliteli ve fiyatlar da tabii ona göre. Bar Funk. Keza Tiger. Herkesin bildiği burada üst sınıf mekanlardan. Buranın en sıkıcı şeylerinden bir tanesi bu ellerinde tabelalar olan gençler, genç kızlar, genç erkekler. Gerçekten sıkıcı bir hal yaratıyor. Yapacak bir şey yok. Bu pazarlama şekli de onların gibi. Bu da Pimpon Show satıyor. Ve Pimpon Show da erotik bir show buraya ait. Aslında erotik falan da değil, bildiğiniz porno. Bu saatler çok kalabalık oluyor. Bu caddede saat 1-1.30'dan sonra da yiyecek içecek arabaları bu caddeye giriyor. Tabii bu gürültüde siz ne duyabiliyorsunuz şu anda bilmiyorum. Ama saat 1-1.30'dan sonra, gece 1-1.30'dan sonra yiyecek arabaları bu caddeye giriyor ve burası böyle bizim işkembeci tarzı insanların karnını doyurdukları, eğlence sonrası karnını doyurdukları yer haline geliyor. Bar Funk'tan yeniden geçiyoruz. Burası bu herhalde Bankla Caddesi'nin, Bankla Walking Street'in en keyifli yerlerinden bir tanesi, en kaliteli yerlerinden bir tanesi. Bununla ilgili gerçek anlamda eğlenilecek mekanlar olduğunu söyleyebilirim. Her barın, her kafenin, her mekanın, her kulübün önünde bu abiler, ablalar var. Hepsi içeriye davet etmek için belirli promosyonlarını ellerindeki
tabelalarla sergiliyorlar. İşte Mojito 99 baht yazıyor. Bir tanesinde All Beers 79 yazıyor ama aslında gittiğinizde böyle dans eden tipler var. Mesela All Beers 79 baht veriliyor ama içeride 79 bahtta kalmıyorsunuz. İşte 75 baht yapanlar vesaireler de var. Ama tabii ki bunun hoş geldin, yani gel fiyatı olduğunu unutmamak lazım. Muhtemelen yanınıza gelecek olan o Tay hanımefendilerle birlikte çok daha fazlasını ödüyorsunuz. Çünkü onların içtiği 75'e gelmiyor. Onlar da bana bir içki ısmarlar mısın diyorlar ve sizin ısmarladığınız içki, ona ısmarladığınız içki için ödediğiniz para bir bira için 75 değil. Bunu bilmek gerekiyor. Ve benim en çok hoşlandığım kulüplerden bir tanesi burası. Çok güzel müzik yapıyor. Gerçekten çok keyifli.
başta da dediğim gibi çok da fazla anlatacak bir şey yok. Bankla Walking Street'te eğlence sonuna kadar. Erken saatte başlıyor, sabahın ilk saatlerine kadar devam ediyor. Herkes çok serbest, aslında kimse kimseyi de rahatsız etmiyor. Hani Türkçedeki güzel sözde alan razı, veren razı. Çok harcayabilir misiniz burada? Evet, çok harcanacak mekanlar da var. Özellikle kulüplerde, özel localar vesaireler. Rusya'daki tarzda belirli bedellerle oturabildiğiniz köşeler var. Oralar için sıkıntılı süreçler olabilir. Yani bizim para birimimize göre biraz fazla tutabiliyor. En azından benim için fazla tutuyor. Tabii burada eğlenen Türkleri de görmedim değil. Bakın bu Red Hot'taki müzik de iyi. Her günkü gruplar iyi. Red Hot ve New York unutmayalım. Müzik dinlemek isterseniz bunlar. Eğlenmek isterseniz Illüzyon. İyi bir kulüp diyorlar ama hani içine girmedim. Biraz böyle arabik geldi bana. Bankla videosunu da burada bitirelim. Çok da fazla anlatacak bir şey yok dediğim gibi. Bankla için gelip göreceksiniz, eğleneceksiniz. Yeri bu, mekanlar bu. Nasıl bir ortam var, nasıl bir ambiyans var, sistem nasıl çalışıyor. En azından onlara değinmek istedim. Buraya gelecek olanlara rehber olmak da böyle bir şey. Eğer Patong'a geliyorsanız Bankla Walking Street'e mutlaka yolunuz düşecek. Ve daha da önemlisi burada para harcayıp belki çok eğleneceksiniz. Belki de bir daha gelmek istemeyeceksiniz. Çünkü özellikle burası için söylenilen, yani Patong için söyleniyor ama daha çok Bankla da geçirilen vakit için söyleniyor. Ya çok seviyorsunuz ya nefret ediyorsunuz gibi bir laf var. Muhtemelen de sizler de öyle olacaksınız. O yüzden Phuket'e gelindiğinde Patong'a gelirseniz, ki Phuket'e geldiğinizde muhtemelen Patong'a geleceksiniz. Bankla Caddesi'ne de mutlaka uğrayacaksınız. İşte orası böyle bir yer. Siz de eğer uğradıktan sonra ya da daha önce uğradıysanız bir şeyler varsa hemen videonun altına yorumlar yazarsanız hep beraber okuruz. Belki benim de atladığım bir şeyler vardır.